Her insanın içinde sessizce büyüyen bir coğrafya vardır. O coğrafya ne haritalarda yer alır ne başkalarının gözünde görünür. Kendi sessizliğimizden örülmüş, kendi acılarımızdan sulanmış bir toprak parçasıdır. İşte oraya en derinimize mezarlarımızı gömeriz. Bir çocuğun yüzündeki masum gülümsemeyi kaybettiğimizde, bir vedayı yarım bıraktığımızda, bir sözü zamanında söylemediğimizde o toprak yeni bir mezar daha kabul eder. Ve biz hayatın gürültüsüyle oyalanırken orada sessizlik büyür, mezar taşları çoğalır. İnsan garip bir varlık. Dışarıya baktığında güneşi görür, kalabalıkları görür, yaşamın telaşını görür. Ama içeri döndüğünde bambaşka bir manzarayla karşılaşır. Sessiz mezar taşları, kapanmamış yaralar, yarım kalmış hikayeler ve hepsi orada hiç kimseye görünmeden varlığını sürdürür. Peki biz bu mezarlarla ne yaparız? Çoğu zaman üzerlerini örteriz, çiçekler dizeriz, unuttuğumuzu sanırız. Ama gece olduğunda, kalabalıklar dağıldığında, karanlık çöktüğünde o sessizlik yeniden konuşmaya başlar. Bize fısıldar. Ben hala buradayım. Belki de bu yüzden geçmişimizden tam anlamıyla kaçamayız. Çünkü insan kendi gölgesinden kaçamaz. Bir gün gelir, yüzleşmek zorunda kalır. İçimizdeki mezarların kapısı aralanır. Gömdüğümüz acılar gün yüzüne çıkar. Ve işte o an kim olduğumuzu gerçekten daha iyi anlarız. Hayat sadece yaşadıklarımızdan ibaret değildir. Gömdüklerimiz de bizi biz yapar. İçimizde taşıdığımız her mezar aslında kimliğimizin sessiz tanığıdır. İşte tam da böyle kendi içinde mezarları olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Melih Bahattin Küçük'ün Mezarlık Öyküsü. Kitabın merkezinde mezarlıkla daire başkanı olan Serdar var. Kulağa sıradan bir görev gibi gelebilir. Ama düşünün, her gün ölüyü gören, ölümle içli dışlı olunan bir iş. Toprağın kokusunu, merminin soğukluğunu, kazılan çukurların sessizliğini içinde barındırıyor. Ölümü meslek edinmiş bir adam düşünün. Ama mesele yalnızca işi değil. Çünkü Serdar'ın içinde de bir mezar var. Mezarlar var. Yıllar önce kaybettiği 3 arkadaşının ölümünden kendini sorumlu tutan Serdar o yükü kalbinin en derinlerinde taşıyor. Her gün, her nefeste o suçluluk hissiyle yaşıyor. Aslında o mezarlık sadece dışarıda değil, onun ruhunda da kazılmış. Belki de en ağır toprak insanın kendi içine attığı topraktır. Ama şunu soralım. Bizim içimizde de böyle mezarlar yok mu? Kendi geçmişimizin karanlık köşelerinde sessizce gömdüğümüz anılar, çocukluğumuzdan kalma bir kırgınlık, bir ayrılık acısı, bir yanlış karar ve belki de en çok kendimizi affedemediğimiz anlar. İşte Serdar'ın hikayesi bize tam da bunu gösteriyor. İnsan geçmişinden kaçamaz. Kaçtığını sanır ama aslında sırtında taşır. Çünkü insan kendi gölgesini geride bırakamaz. O gölge hep oradadır. Kitap boyunca Serdar'ın içsel yolculuğu aslında bizim yolculuğumuz oluyor. Mezarlık bize çok temel bir soruyu hatırlatıyor. İçimizdeki mezarlarla ne yapmalıyız? Onları kapalı tutmak mı daha doğru yoksa o toprağa eşeleyip yüzleşmek mi? Bir kutuyu açmak gibidir bu. Kutunun içinde gözyaşları, pişmanlıklar, acılar vardır. Ama belki de orada kendimizi anlamaya giden yol da saklıdır. Çünkü insan ancak kendi karanlığıyla yüzleştiğinde aydınlanmaya yaklaşabilir. Serdar'ın suçluluk duygusu aslında hepimizin bir yerden tanıdığı bir duygudur. Hepimiz hayatımızda bir yerde benim yüzümden oldu demişizdir. Belki birini koruyamadık. Belki yanlış bir karar verdik. Belki de susmamamız gerekirken sustuk. Ve yıllar geçse bile o mezarın taşına dokunduğumuzda içimiz sızlar. Fakat kitap bize şunu da hatırlatıyor. O mezarlara bakmak cesaret ister. Ama bazen oradan çıkardıklarımız bizi özgürleştirebilir. Belki acıtır, belki canımızı yakar. Ama aynı zamanda insanı kendiyle barıştırır. Çünkü toprağın altına gömdüklerimiz aslında bizi biz yapan şeylerdir. Ve okumanın en güzel yanı da şu. Kitabı okurken bir noktada Serdar'dan uzaklaşıyoruz. Onun hikayesini okumuyoruz artık. Serdar'ın hikayesi gidiyor, Raşit'in hikayesi geliyor. Kendi içimize dönüyoruz. Kendi mezarlığımıza bakıyoruz. Ben hangi hatıraları gömdüm? Hangi acıları toprağa verdim? Ve neden hala unutamıyorum diye soruyoruz. İşte o an mezarlık sadece bir hikaye olmaktan çıkıyor. İçimizi gösteren bir aynaya dönüşüyor. Belki de bu yüzden bu kitap yalnızca okunacak değil, sindirilecek ve içimizdeki mezarlar hakkında üzerinde düşünülebilecek bir yolculuk. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide gezinirken bize aslında şunu fısıldıyor.
kendi mezarlığından kaçamazsın. Bir gün oraya dönmek zorunda kalacaksın. Ve belki de asıl mesele mezarların varlığını kabul etmek. Onları inkar etmeden, üzerlerini süslerek, bazen dua ederek, bazen de gözyaşı dökerek yanlarında durabilmek. Çünkü içimize taşıdığımız her mezar aslında kim olduğumuzun sessiz bir tanığıdır. Bu kitabı kimler mi okumalı? İçindeki mezarlığa girmeyi cesareti olanlar. Bu kitabın yolculuğu benim için ilginç bir karşılaşmayla başladı. Yazar Melih Bahattin Küçük'le bir kitap platformu üzerinden tanıştık. Ben ona YouTube kanalımda yaptığım kitap incelemelerinden söz ederken o bana kendi kitabından bahsetti. Böylece mezarlığın kapısı bana açılmış oldu. Kitabı bitirdiğimde ise içimde yeni kapılar açıldı. Konusunu çok beğendim. Çünkü biraz insanın geçmişini deşen, acıyan noktalarına dokunan bir hikaye. Ama insanın kendisini anlaması için zaman zaman geçmişine dönmesi, oradaki gölgelerle yüzleşmesi gerekiyor. Kitabın dili akıcı, kimi yerlerde günlük havası taşıyor. Ama bu olay örgüsünün bütünlüğünü bozmuyor. Aksine anlatımın samimiyetini artırıyor. Üstelik kitap bana hiç yabancı olmayan Ankara'nın sokaklarında geçiyor. Benim bildiğim, yaşadığım yerlerde geçen bir hikayeyi okumak ayrı bir yakınlık hissi uyandırdı. Yazarımız 1999 doğumlu. Yani genç bir kalem. Buna rağmen böylesine olgun, ağır ve düşündürücü bir konuyu işleyebilmiş olması bence çok kıymetli. Kitabı bitirdikten sonra uzun uzun düşündüm. İçimdeki mezarları ziyaret ettim. Sonuçta mezarlık diliyle, konusu ve felsefi derinliğiyle insanın içine çeken bir hikaye. Akıcı yapısıyla zamanınız varsa bir oturuşta bile bitirebileceğiniz ama bittikten sonra zihninizde farklı kapılar açacak bir kitap. Bana öyle oldu. İncelimimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazmayı unutmayın. İlk kez izliyorsanız kanalıma abone olup edebiyat yolculuğumuzda bana katılabilirsiniz. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.